Sana bir şey soracağım ve cevabın her şeyi değiştirecek. Son kaç yıldır her şeyi veriyorsun? Zamanını, enerjini, sadakatini. Ve karşılığında ne aldın? Tam olarak düşündüğün şeyi. Dünya özgür insanı sever, ona saygı duyduğu için değil, onu kullanabileceği için. Erişilebilirsen tüketirler seni. Hazır bulunursan seni olağan karşılarlar. Zamanını, sadakatini ve enerjini bedelsiz ortaya dökersen, seni indirim rafındaki son kalan mal gibi gördüklerinde şaşırma. İnsan ilişkilerini sessizce yöneten acımasız bir yasa var ve bu yasa senin iyi kalbinle tek bir dakika bile ilgilenmiyor. Arz ve talep. Her zaman orada olduğunda, her mesaja anında cevap verdiğinde, her evet iyi seve seve söylediğinde, arzın sonsuza çıkar. Talep sıfıra iner. Oksijene dönüşürsün. Belki hayati ama bedava. Ve kimse boğulana kadar hava için para ödemez. Machiavelli, iktidarın mimarı, bunu yüzyıllar önce görmüştü. Çok cömert, çok açık, çok tanıdık olan bir prensin kaçınılmaz olarak küçümsendiğini yazdı. Zayıf görülür. Sıradan görülür. Sıradan olanlar ise kullanılıp bir kenara bırakılır. Ömrünü sevilmeye çalışarak geçirdin. Sana şunu öğrettiler. Ne kadar çok verirsen, o kadar çok alırsın. Bu bir yalan. Bu, krallara fısıldanan strateji değil, işçilere öğretilen köle ahlakıdır. Gerçek çok daha karanlık. İnsanlar yalnızca bedel ödedikleri şeye değer verir. Yalnızca kaybetmekten korktukları şeye değer verir. Yalnızca pahalı olana değer verir. Gücünü geri almak istiyorsan bedavayı bırakman gerekiyor. Ucuz malların dünyasında lüks bir ürüne dönüşmen gerekiyor. Peki bir insan ruhuna nasıl fiyat biçersin? Ödenecek faturaların, sürdürmen gereken ilişkilerin varken nasıl kıtlık yaratırsın? Şimdi göstereceğim. Değerin psikolojisini parçalara ayıracağız. Lüks ekonomisinin yasalarını senin kişiliğine uygulayacağız. Bu metnin sonuna geldiğinde, neden zor olmak bir erdem olduğunu ve neden pahalı olmak özgür olmanın tek yolu olduğunu anlayacaksın. Ama önce şunu kabul etmen gerekiyor. Şu an indirimdesin ve dükkanı kapatma vakti geldi. Birinci aşama, değerin paradoksu. Su neden bedava, elmas neden pahalı? Ekonominin babası Adam Smith, tüm sosyal yaşamını açıklayan bir paradoksla yüzleşti. Yaşam için zorunlu olan su neden neredeyse bedava? İşe yaramaz olan elmas neden inanılmaz derecede pahalı? Cevap kıtlık. Su her yerde. Gökten yağıyor, nehirlerde akıyor. Bol olduğu için olağan karşılanıyor. Ellerini yıkıyorsun, tuvaletten çekiyorsun, israf ediyorsun. Elmas Nadir. Bulmak zor. Çıkarmak emek, acı ve kan istiyor. Kıt olduğu için tapılıyor. İnsanlar bunun için öldürüyor. Bunun için aç kalıyor. Şimdi kendi hayatına bak. Su musun? Yoksa elmas mısın? Her zaman evet diyen iyi adam, güvenilir arkadaş, su gibi akıyor. Sorunlarını dinlemeleri için ona ihtiyaç duyuyorlar. Ağır işleri yapması için ona ihtiyaç duyuyorlar. Egolarını beslemesi için ona ihtiyaç duyuyorlar. Ama özgürce aktığı için onu görmezden geliyorlar. Son dakika planları iptal ediyorlar çünkü sinirlendiği yok. Az ödüyorlar çünkü pazarlık etmediği belli. Duygusal çöplerini ona boşaltıyorlar çünkü her zaman açık bir kap olduğunu biliyorlar. O iyi biri olmaya çalıştığını sanıyor. Oysa kendi varlığının piyasasını taşırıyor. Kendinden fazladan üretmiş. Pahalı olmak istiyorsan elmasa dönüşmen gerekiyor. Bu, seni kendine değmeyenlere işe yaramaz hale getirmek demek. Zor bir dönüşüm. Anlık onay için sancıyan o parçanı öldürmeyi gerektiriyor. Sana mesafeli diyebileceklerine hazır olman gerekiyor. Sana kibirli diyebileceklerine hazır olman gerekiyor. Sosyolog Thorstein Veblen, insanların statülerini ne yaptıklarıyla değil, neyi israf edebildikleriyle kazandığını söyler. Pahalı olduğunda, başkalarının onayını israf etmeyi göze aldığını gösterirsin. Hayatta kalmak için onların doğrulamasına ihtiyacın yok. Bu, yüksek statü sinyali. Bugün başla. Erişilebilirliğini denetle. Mesajlara ne kadar hızlı cevap veriyorsun? Ne sıklıkla nefret ettiğin şeylere evet diyorsun? Sana hiç sormayan insanları dinlemeye ne kadar vakit harcıyorsun? Her anında cevap,
Dağıttığın bir indirim kuponu. Her tabii, sorun değil bir fırsat kodu. Bırak bunu. Bir kuraklık yarat. Susuz bırak onları. Arzını geri çektiğinde, değerini fark etmek zorunda kalırlar. Su akmayı bıraktığında insanlar omuz silkmez. Panikler. Boruları kontrol eder, şirketi arar. Bir anda onu geri almak için her şeyi ödemeye hazırdırlar. O kuraklık sen ol. İkinci aşama, kadife ip. Sürtünmenin sanatı. Lüks bir gece kulübünün önünden geç. Hermes gibi bir butikten geç. Ne görüyorsun? Bir kuyruk. Bir kapıcı. Kapalı bir kapı. Angler. Şimdi bir Nalmart'ın önünden geç. Kapılar otomatik açılıyor. Işıklar alabildiğine parlak. Herkes hoş geldin. Hangisi saygını kazanıyor? Hangisi için hazırlanıyorsun? Direnen şeylere değer veriyoruz. Bir şey için çabalamak zorunda kalırsak, zihnimiz onun değerli olması gerektiği sonucuna varıyor. Kolayca elde edersek, ucuz olduğunu varsayıyoruz. Otomatik kapılarla yaşıyorsun. Herkesi zihinsel alanına bırakıyorsun. Herkesi takvimine kabul ediyorsun. Bir Lalmarts'ın. Kadife ip takman gerekiyor. Sürtünme yaratman gerekiyor. Sürtünme, düşük değerli insanları filtrelerken yüksek değerli insanları engeli aştırmaya yetecek kadar çekici olmayı başarmak. Bunu nasıl uygularsın? Birincisi, varsayılan cevabın hayır olsun. Çoğu insanın varsayılan cevabı, aksi için neden olmadıkça evet. Senin varsayılanın tam tersi olsun. Bana evet dedirtemezsen hayır. Biri bir iyilik, toplantı veya buluşma istediğinde cevap önce sessizlik. Sonra belki ve yalnızca misyonunla örtüşüyorsa evet. Bu tereddüt kabalık değil, kalibrasyon. Zamanının zaten hesaplı olduğunu söylüyor. Onlara hizmet etmekten yüce bir amacın olduğunu söylüyor. İkincisi, eleme süreci. Yakın çevrene kimseyi sınamadan bırakma. Yeni biri arkadaş olmak istiyorsa, sadece orada durduğu için kabul etme. Gözlemle. Sadakatini küçük şeylerde test et. Başkaları hakkında kötü konuşuyorsa, senin hakkında da konuşacak. İpi yukarıda tut. Bir müşteri seninle çalışmak istiyorsa parayı hemen alma. Başvurmasını sağla, bir form doldurtsun, bir hafta beklesin. Kulağa mantıksız geliyor. İş kaybederim diye düşünüyorsun. Arkadaş kaybederim diye düşünüyorsun. Ucuzları kaybedersin. Parazitleri kaybedersin. Ama oyunu anlayan yüksek değerli insanlar ipi görecek, engeli görecek ve şunu düşünecekler. İçeride bu kadar güçlü koruyorsa değerli bir şey olmalı. Machiavelli, bir prensin inanmaya ve harekete geçmeye yavaş olması gerektiğini söylüyordu. Yavaş ol. Sırada beklesinler. İçeri girip giremeyeceklerini merak etsinler. Acaba beni kabul eder mi? Kaygısı, nihayet kabul edildiğinde dopamin zirvesi yaratır. Hemen kabul edersen zirve yok, bağımlılık yok. Kötü değilsin. Kendi varlığını seçiyorsun. Kulübe yalnızca giriş bedelini ödeyebileceklerin girdiğinden emin oluyorsun. Üçüncü aşama, sessizlik vergisi. Bilgi para birimi olarak. Bilgi güçtür ve her para birimi gibi onu da enflasyon öldürür. Ne kadar çok konuşursan, sözlerin o kadar değersizleşir. Özgür Adam açık bir kitap. İlk buluşmada hayatını anlatıyor. Stratejilerini iş arkadaşlarına açıklıyor. Hayal kırıklıklarını komşularına döküyor. Her adımını sosyal medyada yayınlıyor. Kendi para birimini enflasyona uğratıyor. Herkese her şeyi anlattığı için hiçbir kaldıracı yok, hiçbir gizemi yok. Pahalı olmak istiyorsan bir kasaya dönüşmen gerekiyor. Bilgini insanlara fiyatlandırman gerekiyor. Bu, gizlemenin yasasına bizi götürüyor. Machiavelli yazmıştı. Herkes ne göründüğünü görür. Gerçekte kim olduğunu az kişi yaşar. Gerçekte kim olduğunu ücretli duvarın arkasında tut. Bir sohbette 80-20 kuralını uygula. Zamanın %80'inde onlar konuşsun. Sen yalnızca %20'sinde konuş. Konuştuğunda açıklama yapma. BNET. Yeni bir şehre taşınıyorum. Neden? Nereye? İş mi? Değişim zamanı. Cümle bitti. Gerekçe sunma. Gerekçe, astın dilidir. Patron emir verir, çalışan açıklama yapar.
Detayları sakladığında insanlar boşlukları kendileri doldurmak zorunda kalır. Kendi fantezilerini sana yansıtıyorlar. Büyük bir planın olduğunu varsayıyorlar. Olduğundan daha derin olduğunu varsayıyorlar. Çözemedikleri bir bulmacaya dönüşüyorsun. Ve insan zihni çözülemeyen bulmacalara takılıp kalıyor. Tarihin en karizmatik insanlarını düşün. Hepsinde uzak bir kalite vardı. Onları tanıdığını hissediyordun ama içlerinde her zaman erişilemeyen bir yer vardı. O mesafe, fiyat etiketiydi. Dünyaya şunu söylüyordu: vitrin modelini görebilirsin ama stoka dokunamazsın. Aşırı paylaşmayı bırak. Duygusal krizlerini yayınlamayı bırak. Henüz yapmadan önce bir sonraki adımını insanlara anlatmayı bırak. Sessizlik bir boşluk yaratır ve o boşlukta değerin yükselir. İnsanlar sana doğru eğilmeye başlar. Fikrini sormaya başlarlar çünkü onu çok nadiren veriyorsun. Sessiz adam sonunda konuştuğunda o da susar. Gürültülü adam konuştuğunda herkes telefonuna bakar. Dinlemek için bir şeye mal olan ses ol. Dördüncü aşama, duygusal stoisizmin bedeli. Şimdi daha derine iniyoruz. Zamanı, erişimi ve sözleri konuştuk. Ama sahip olduğun en pahalı şey duygusal tepkilerdir. Düşük değerli insanlar reaktif. Ucuzlar. Bir düğmeye basıyorsun, patlıyorlar. Hakaret ediyorsun, ağlıyorlar. Övüyorsun, parlıyorlar. Uyarıcı madeni parayı koyuyorsun, tepki ürünü çıkıyor. İç egemenlik yok. Dış olaylara köle. Pahalı olmak, tepkisiz olmak. Stoacıların apatheia dediği şey. İlgisizlik değil, acıdan özgürlük. Kaosa bakıp kıpırdamadan durabilmek. Bu neden pahalı? Çünkü biyolojini kontrol etmek muazzam enerji istiyor. Biri sana saygısızlık ettiğinde sürüngen beynin bağırıyor. Saldır. O bağırışı bastırmak üst düzey yürütme işlevi gerektiriyor. Kendini fethetmiş bir ruh gerektiriyor. Bir hakarete tepki vermediğinde güç dinamiğini alt üst ediyorsun. Hakaret eden bir tepki istiyor. İşte aradığı para birimi bu. Tepkiyi reddedersen işlemi reddediyorsun. Kendi toksinlerini taşıyarak orada kalıyor. Bir müzakereyi hayal et. Bir adam terlemiş, hızlı konuşuyor. Anlaşmayı kapatmak için çaresiz. Diğer adam yaslanmış, yavaş nefes alıyor, bir dosyayı okuyor. Güç kimde? Kim ödül? Sakin adam, pahalı adam. Machiavelli, sinirini kaybeden prensin otoritesini kaybettiğini biliyordu. Öfke bir zayıflık itirafı. Birisinin huzurunu bozacak gücü olduğunu kabul ediyor. O gücü verme. Duygularına altın külçeleri gibi muamele et. Kapıyı çalan her dilenciye teslim etme. Biri seni kışkırtmaya çalışırsa, öfkeyle değil merakla bak. Labirentteki bir sıçanı gözlemleyen bilim insanı gibi bak. İlginç bir davranış. Sonra uzaklaş. Bu düzeydeki kopukluk manipülatif insanlar için ürkütücü. Duygusal borcuna güveniyorlar. Senden bir tepki borçlu olmanı istiyorlar. Borcu iptal et. Dramalarına hayalet ol. Duygusal olarak pahalı olduğunda insanlar etrafında yumurta kabuğu üzerinde yürür. Seni istismar ettikleri için değil, nerede durduğunu bilemedikleri için. Seni okumak için çalışmak zorundalar. Anlamak için enerji harcıyorlar ve ne kadar çok enerji harcarlarsa senin için o kadar değerli oluyorlar. Bu, batabiliyor maliyeti yanılgısı. Seni aylarca çözmeye, saygını kazanmaya, gerçek benliğine bakmaya çalışan biri gitmiyor. Fazla yatırım yaptı. En pahalı varlıklarına dönüştün. Beşinci aşama, ihtiyaçsızlık. Ayrılma gücü. Lüks bir malın en kesin işareti, onu satın alman için sana ihtiyaç duymaması. Ferrari otolarını sürmeni yalvaran reklamlar yapmıyor. Birini satın alıp almamanı umursamıyorlar, başka biri alır. Almasan da araba showroom'da durur, güzel görünür, değerini korur. Oscar Adam Matek. İşe muhtaç, kıza muhtaç, partiye davet edilmeye muhtaç. Ve muhtaç olduğu için pazarlık gücü yok. Never Split the Difference kitabında Chris Voss'un öğrettiği şey şu: İhtiyaç, bir müzakerenin ölümüdür. Karşı taraf anlaşmaya mecbur olduğunu sezdiği anda fiyat düşer. Pahalı olmak istiyorsan ayrılma gücü inşa etmen gerekiyor.
Hiçbir spesifik kişiye veya fırsata eksiksiz olmak için muhtaç olmadığın bir hayat kurman gerekiyor. Machiavelli'nin kastettiği şey buydu. Bir prens başkalarının silahlarına değil, kendi silahlarına güvenmeli. Finansal istikraran tamamen bir patrona bağlıysa ucuzsun. Kölesin. Duygusal istikraran tamamen bir partnere bağlıysa ucuzsun. Bağımlısın. Gücünü çeşitlendirmen gerekiyor. Nadir beceriler inşa et. Geniş bir ağ kur. Öz yetişen bir zihin geliştir. Herhangi bir masadan kalkabileceğini ve yine de iyi olacağını kemiklerinin derinliğinde hissettiğinde tehlikeli hale geliyorsun. Farklı müzakere ediyorsun. Farklı konuşuyorsun. Blöf yapmıyorsun, sadece şartlarını belirliyorsun. Bu benim fiyatım. Bu benim standardım. Kabul et ya da gidiyorum. Ve bunu ciddiye alman gerekiyor. Özgür adam kötü ilişkilerde kalıyor çünkü yalnız olmaktan korkuyor. Pahalı adam gidiyor çünkü yalnızlığının kötü bir birliktelikten daha değerli olduğunu biliyor. Özgür adam düşük maaşı kabul ediyor çünkü işsizlikten korkuyor. Pahalı adam istifa ediyor çünkü becerilerinin lüks bir mal olduğunu biliyor. Anlaşmayı yok etme isteği, anlaşmayı mümkün kılan şeydir. Dünyaya şunu söylüyor. Çaresiz değilim, seçiyorum. Seni ihtiyaç duymayı bıraktığında, onlar seni ihtiyaç duymaya başlıyor. İsteğin karanlık ironisi bu. Bizi görmezden gelen kediyi istiyoruz, üstümüze atlayan köpeği değil. O kedi ol. Yüksek duvarda otur, dünyayı izle. Pençelerini temizle. Onların ödüllerle sana gelmesine izin ver. Ve belki ye onları, belki yeme. İşte değerin duruşu bu. 6. aşama, Machiavelli dönüşü. Yokluk onuru artırır. Güçte bir ritim var. Sürekli bir vızıltı değil, bir nabız. Özgür adam düz bir çizgi. Her zaman orada, tutarlı, sıkıcı. Pahalı adam bir kalp atışı. Var, sonra yok. Dahil oluyor, sonra çekiliyor. 48 güç yasasında Robert Greene 16. Yasayı şöyle anlatıyor. Saygıyı ve onuru artırmak için yokluğu kullan. Bu, kadife ipin ileri düzey uygulaması. Değerini bir kez kurduğunda, bir kez bağladıktan sonra çekilmen gerekiyor. Bir boşluk yaratman gerekiyor. Neden? Çünkü insan hayal gücü gerçeklikten daha güçlü. Biriyle birlikte olduğunda kusurlarını görüyorlar. Gömleğinde leke olduğunu görüyorlar. Kekelemeni duyuyorlar. İnsan oluyorsun. Yokken bir fikre dönüşüyorsun. Fikirler kusursuzdur. Çekildiğinde insanlar sessizliği kendi fantazileriyle doldurmaya başlıyor. Ne yapıyorsun diye merak ediyorlar. Kiminlesin diye merak ediyorlar. Neden şu an onlara ihtiyaç duymadığını merak ediyorlar. Bu merak hayranlığa dönüşüyor. Önemli bir şeyler yapıyor olmalı. Çok talep görüyor olmalı. Esasen kendi varlığında açığa satış yapıyorsun. Arzı kısarak fiyatı fırlatıyorsun. Ama bu, çelik sinirler gerektiriyor. Çekildiğinde güvensizliğin bağıracak. Ya beni unuturlarsa? Ya başkasını bulurlasa? Bulmalarına izin ver. Eğer başkasını bulurlarsa, hiçbir zaman elmas değildin. Geçici bir ikamenin şimdi bilmek daha iyi. Ama genellikle bulmayacaklar. Genellikle peşinden koşacaklar. Albümü üzerinde çalışmak için bir yıl ortadan kaybolan sanatçıyı düşün. Tweet yok, röportaj yok. Sessizlik. Albüm çıktığında dünya duruyor. Asla mesai yapmayan, ofis dedikodusuna katılmayan ve tam saat 5'te giden çalışanı düşün. Toplantıda konuştuğunda patron dinliyor. Neden? Çünkü o gürültünün parçası değil. Stratejik kullan bunu. Bir ilişkide çok erişilebilir olduysanın geri çekil. Öfkeyle değil, asla öfkeyle değil, amaçla. Meşgul ol. Bir projeye takıl. Mesajları birkaç saat beklet. Hafta sonunu sahiplen. Oyun oynamıyorsun. Döviz kurunu yeniden kalibre ediyorsun. Varlığının bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu hatırlatıyorsun. Her zaman gökyüzünde olan yıldız görmezden gelinir. 100 yılda bir görünen kuyruklu yıldız bir olaydır. O kuyruklu yıldız ol. 7. aşama, asla farkı bölme. Mediocrity cipher tolerance. Özgür adam pazarlık eder, farkı böler. 100 istiyor, patron 50 teklif ediyor.
75 alıyor ve kazandığını sanıyor. Sadakat istiyor. Partneri neredeyse sadık bir şey sunuyor. Kabul ediyor ve buna aşk diyor. Standartlarını, anlaşmayı kaybetmekten korktuğu için pazarlıyor. Pahalı olmak, medyokriteye sıfır tolerans sahibi olmak. İşte burada zor oluyorsun ve işte burada saygıyı kazanıyorsun. Steve Jobs rezil derecede zordu. Mükemmeliyetçiydi. Hiç kimsenin görmeyeceği bir devre kartına bakıyor ve şöyle diyordu. Çirkin, düzeltin. Sinir bozucuydu. Evet, pahalıydı. Dünyanın en pahalısı. İnsanlar mükemmeliyetçi için çalışmak istiyor, yüksek standardı olan kişiyle olmak istiyor. Çünkü bu onları doğruluyor. Çöpü kabul edersen, çöp tenekesisin. Mükemmeliyeti talep edersen, kralsın. Temel değerlerinde farkı bölmeyi reddettiğinde, çaresiz olmadığını gösteriyorsun. Hafta sonları çalışmıyorum. Saygısızlığa katlanmıyorum. Yalancılarla ortaklık kurmuyorum. Bunlar dilekler değil. Yasalar. Sert bir çizgi çizdiğinde insanlar test edecek. İtecekler. Gerçek olup olmadığını kontrol ediyorlar. Çizgiyi tutarsan eğilecekler. Geri çekilirsen, seni ele geçirecekler. Pahalı adam, standardı düşürmek yerine anlaşmayı kaybetmeye razı. Ve paradoks şu, anlaşmayı kaybetmeye razı olduğu için, genellikle tam istediğini elde ediyor. Bu sana nasıl davrandığın için de geçerli. Gösterişli tüketim yalnızca Rolex satın almakla ilgili değil. Yüksek kaliteli alışkanlıkları tüketmekle ilgili. Başkalarına pahalı olamazsın eğer kendine ucuz davranıyorsan. Çöp yiyorsan, kötü uyuyorsan, anlamsız içerik tüketiyorsan, bilinçaltına düşük değerli bir varlık olduğunu söylüyorsun. İç işletim sistemini güncelle. Zor kitaplar oku. Ağır ağırlıklar kaldır. Sana yakışan giysiler giy. Hassasiyetle konuş. Kendine premium yakıt gerektiren yüksek performanslı bir makine gibi davran. Kendinle saygıyla davrandığında dünya seni takip ediyor. İnsanlara kendine nasıl davrandığınla nasıl davranılacağını öğretiyorsun. Sürekli kendini küçümsüyor. Ne kadar berbat olduğun hakkında şakalar yapıyorsan, dur. Kendi varlığını değer düşürüyorsun. Ferrari'ye sprey boya sürmezsin. Kendi karakterin hakaret sprey boyasırm. Kendini önem taşıyan birinin ağırlığıyla taşı. Kibir değil. Kibir gürültülü. Ağırbaşlılık sessiz. 8. aşama, lüks kimlik. Fırsatçıyı öldür. İçimizde bir fırsatçı yaşıyor. Güvenli yolu seç. Tek başına hareket etme. Kırıntılara şükret. Diyen ses bu. Bu ses, atalarımızdan gelen bir hayatta kalma mekanizması. Hayatta kalmamızı istiyor. Refah bulup bulmamamızla ilgilenmiyor. Pahalı olmak için fırsatçıyı öldürmen gerekiyor. Lüks kimliği benimsemen gerekiyor. Bu, zihniyetini bunu alabilirimden bu bana layık mıya değiştirmek demek. Özgür adam bir odaya girer ve insanların kendisini sevmesini bekler. Pahalı adam bir odaya girer ve onları değerlendirip değerlendirmediğini değerlendirir. Dinamik tersine döner. Sen seçicisin. Bu herkesten üstün olduğunu düşünmekle ilgili değil. Sana neyin uyduğunu bilmekle ilgili. Bir yapboz parçası diğerinden daha iyi değil. Sadece belirli bir şekli var. Uymuyorsa zorlamazsın. Ucuz yuvalara sığmaya çalışmayı bıraktığında, pahalıları buluyorsun. Bu seçici dürüstlük gerektiriyor. Machiavelli bazen dürüstlüğü silah olarak kullanmayı öneriyordu. Özgür adam barışı korumak için yalan söylüyor. İyiyim der. Değilken, pahalı adam gürültüyü kesmek için gerçeği kullanıyor. Bu fikri beğenmiyorum. Bu benim için işe yaramıyor. Daha iyisini bekliyorum. Bu dürüstlük nadir. Çarpıcı. Değerli. Sahte nezaketle dolu bir dünyada, gerçeği söyleyen adam nadir bir meta. İnsanlar sana daha çok güvenecek, çünkü onları rahatsız etmeye hazırsın. Seni iltifatlarla manipüle etmediğinizi biliyorlar. Güvenilen danışmana, akıl hocasına dönüşüyorsun. Ve danışman her zaman odanın en iyi ödenen adamı. 9. aşama, nihai maliyet. Boşluğa bakmak. İşte ödemen gereken son fiyat. Pahalı olmak için yanlış anlaşılmaya razı olman gerekiyor. Yalnız yürümeye razı olman gerekiyor. Sürü bedava. Koyunlar bedava.
Birlikte hareket ediyorlar, güvende hissediyorlar. Kaplan yalnız. Kaplan pahalı. Bu yasaları uygulamaya başladığında, kadife ipi taktiğinde, sessizliğin bedelini aldığında, uzlaşmayı reddettiğinde, insanlar tepki verecek. Bazıları değiştin diyecek. Bazıları bencil diyecek. Bazıları gidecek. Bırak gitsinler. Bu eleme süreci. Altın bulmak için kumu eliyor. Parmaklarının arasından çok kum düşüreceksin. Özgür adam kuma tutunmaya çalışıyor. Boş eli görünce paniğe kapılıyor. Pahalı adam biliyor ki boş el, sadece altın tutmaya hazır. Boşlukla rahat olman gerekiyor. Olduğun kişi ile olmaya dönüştüğün kişi arasındaki o alanla. O alanda sessizlik var, yalnızlık var. Ama imparatorluğunu o sessizlikte inşa ediyorsun. Bir itibar inşa ediyorsun ve itibar bir kale gibi. Taş taş üstüne inşa etmek zaman alıyor. Hayır üstüne hayır, sessizlik üstüne sessizlik. Ama bir kez inşa edildi mi, hayat boyu ayakta duruyor. İnsanlar seni tanımadan hakkında duyacak. Kolay olmadığını bilecekler. Ucuz olmadığını bilecekler. Ama buna değdiğini bilecekler. İşte hedef bu. Herkes tarafından sevilmek değil, önem taşıyanlar tarafından değer görmek. Kazanılması gereken ödül olmak. Temettü ödeyen yatırım olmak. Pahalı olmak. Bugün bir seçim yapman gerekiyor. Bedava olmaya dönebilirsin. Kolay. Kapılar açık. İyi adam olabilirsin, her zaman evet diyen kişi. Parçalarını, geriye bir şey kalmayıncaya kadar dağıtabilirsin. Popüler olacaksın. Kullanılacaksın. Unutulacaksın. Ya da dükkanı kapatabilirsin. Fiyat etiketini değiştirebilirsin. Hayır demeye başlayabilirsin. Dikkatini geri çekmeye başlayabilirsin. Mükemmeliyeti talep etmeye başlayabilirsin. Zor olacak. Başta yalnız olacak. Ama bir daha asla ucuz olmayacaksın. Aynaya bakacaksın ve değerli bir adam, derin bir adam, çevresine dilenmek yerine hükmeden bir adam göreceksin. Dünya bir pazar. Bedava numune vermeyi bırak. Tam fiyatı ödesinler. Çünkü sahip olduğun tek şey sensin ve bir kez harcandın mı, geri satın alınamazsın. Nadir Ol. Zor ol. Pahalı ol. Ve şunu bil. Bu yolculuk bir varış noktasına sahip değil. Pahalı olmak bir seviye değil, bir yaşam biçimi. Her sabah yeniden seçiyorsun. Her hayır da yeniden inşa ediyorsun. Her sessizlikte yeniden değer kazanıyorsun. Çoğu insan bu noktaya geldiğinde geri dönüyor. Yalnızlık ağır geliyor. Eski alışkanlıklar çekiyor. Belki fazla ileri gittim diye düşünüyor. Ve yavaş yavaş kapıları yeniden açıyor. Mesajlara yeniden anında cevap veriyor. Tabii, sorun olmaz demeye yeniden başlıyor. Bu, en tehlikeli an. Çünkü bir kez standartlarını indirdiğinde, insanlar bunu hissediyor. Söylemene gerek yok. Enerji konuşuyor. Ve o andan itibaren seni yeniden test etmeye başlıyorlar. Sınırlarının gerçek mi, yoksa geçici bir performans mı olduğunu ölçüyorlar. Tutarlılık, değerin kanıtı. Bugün zor, yarın daha kolay, bir yıl sonra kimlik haline geliyor. Artık çaba harcamıyorsun. Sadece oluyorsun. İşte o noktada gerçek güç başlıyor. Machiavelli'nin en az anlaşılan derslerinden biri şuydu. Güç, aldığın şeyde değil, vazgeçebildiğinde gizli. Bir prensi gerçekten güçlü kılan şey orduları değil, ihtiyaç duymadan var olabilmesidir. Bunu kendi hayatına çevir. Bir ilişkide ihtiyaç duymadan sevildiğinde, o sevgi temiz. Bir işte muhtaç olmadan çalıştığında, o iş güçlü. Bir dostlukta karşılık beklemeden verdiğinde, ama ver diyen değerlerin olduğunda, o dostluk gerçek. Fark şu, eskiden veriyordun çünkü onaylanmak istiyordun. Şimdi veriyorsun çünkü seçiyorsun.